Hükümranlık sahası doğuda Ural Nehri, batıda günümüz Almanya toprakları, kuzeyde Baltıklar ve güneyde Karadeniz'e kadar uzanan bir devlet. Etzel, Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın cezası gibi unvanlara sahip olan kudretli bir han. 434 yılına gidiyoruz. Ordusuna güveni yüksek olan bir hükümdar. Bizans'ın vergisini 2 katına çıkartmak istedi. Kabul edilmeyince ordusuyla Tuna'yı aştı. Gönderilen elçileri Güstulup önünde karşıladı ve atlarından inmelerine izin vermeden şartlarına dikte ettirdi. Margos Anlaşması'nı imzaladı. Buna göre Bizanslar Hunların aleyhinde faaliyetler yapmayacak, tüccarlar Hun topraklarında ticaret yapamayacak, vergi 2 katına yükseltilecek ve yaklaşık 340 kilogram altın savaş tazminatı olarak ödenecekti. Sıradaki hedefi Roma'ydı. Ancak ordusu topyekün taarruz için hazır değildi. 452 yılında Hun ordusu Tuna Nehri'ni geçerek Kuzey İtalya'ya girdi ve burada 10 şehri ele geçirdi ve bölgenin çoğunu yok etti. İtalya toprakları 452 yılında işgal edildi. Hristiyan dünyasının en yüksek ruhani lideri Papa Leo, yüksek rütbeli 2 Romalı memurun refakatinde Attila'nın ordugahına gitti. Bu sırada Attila, Po ve Mincio ırmaklarının kavuştukları yerde bulunuyordu. Roma'ya doğru yol buradan ayrılıyordu. Attila'nın adamları kendisini kutsal şehre girmekten men etmeye çalıştı. Attila, Roma hazinesinden pay istedi. Görüşmeden 1 yıl sonra sürpriz bir şekilde öldü. Rubik küp, Papa'ya diz çöktüren hükümdar, Matyo nakış işlemeleri ve gulaş çorbası ile özdeşleşmiş bir coğrafyaya gidiyoruz. Öncesinde sizlerden minik bir ricam olacak. Modern Ordular serisini hazırlamak için çok çaba harcıyorum. GZT'ye abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Macaristan'ı ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Macaristan'ın ve ordusunun yakın dönem tarihine kısa bir yolculuk yapalım. Ülke 1918 yılına kadar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ancak savaşın sonunda imparatorluk çöktü ve Macaristan bağımsızlığını ilan etti. 4 aylık bir süre için Macar Sovyet Cumhuriyeti kuruldu. Ancak bu yapı sonrasında çöktü ve hükümete Horthy Mikloş geçti. Dünya 2. Büyük Savaşı'na doğru giderken Macaristan tarafsız kalmaya çalıştı. Ancak sonrasında Nazi Almanyası ile işbirliği yaptı. Bunun bedelini savaştan sonra ödeyecekti. Sovyetler Macaristan'ı işgal etti. Bu topraklar Sovyetler Birliği için stratejik bir öneme sahipti. Coğrafi konumu Sovyetlerin Avrupa'nın kalbinde etkin bir şekilde yer almasını sağlıyordu ve Batı Avrupa'ya olan erişimini kolaylaştırıyordu. Yalta Konferansı'nda müttefik devletler arasında savaş sonrası Avrupa'nın paylaşımı hakkında anlaşmalar yapıldı. Macaristan'ın Sovyet uydu devleti olması kararlaştırıldı. 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği içindeki ekonomik ve siyasi sorunlar artmaya başladı. Mihail Gorbaçov'un Glasnost ve Perestroika politikaları Sovyetler Birliği'nde reform taleplerinin yüksek sesle belirtilmesine sebep oldu. 19 Ağustos 1989 tarihinde Macaristan'ın Avusturya sınırındaki Sopron kasabası yakınlarında sınır kapısının sembolik olarak açılmasıyla yüzlerce Doğu Alman vatandaşı 1961'de Berlin Duvarı'nın inşasından sonra ilk kez komünist bloktan ayrılarak batıya geçebildi. 1988 ve 1989'da Macaristan'da siyasi reformlar başladı. Macaristan Komünist Partisi Sovyet etkisinden bağımsız bir şekilde hareket etmeye başladı ve çok partili seçimlerin yapılmasını kabul etti. Bu olayın dolaylı olarak 3 ay sonrasında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının yolunu hazırladığı öne sürülüyor. Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl da Berlin Duvarı'nın ilk taşı Macaristan'da kaldırıldı demişti. 23 Ekim 1989'da son Sovyet unsurları Macaristan'dan çekildi ve ülke bağımsızlığını kazandı. 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'ne katıldı. Ülke, NATO'nun doğu ve güney kanatlarının kesişim noktasında yer alıyor. Bu yüzden ittifaka ait askeri unsurların konuşlandırılması için kritik bir noktada. Hocam Macaristan'ın komşu ülkelerle olan ilişkileri hakkında bilgi verir misiniz? Macaristan komşu ülkeleriyle olan ilişkilerinde 1. sıraya bu ülkelerdeki Macar azınlığın durumu üzerinden yaklaşıyor ki bugün en fazla Romanya'da hem Macarlar hem de Sekerler dediğimiz bir grup var. Bunun sayısını kimi kaynaklar 1,5 milyon, kimi kaynaklar 1 milyon olarak ele alıyor. Ukrayna komşusu ve aynı zamanda Ukrayna bir savaşın içerisinde ki Ukrayna Macaristan ilişkileri özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da gerildi. Macaristan Avrupa Birliği içerisinde aldığı konum ve tutum oldukça eleştirildi. Ama Macaristan Avrupa Birliği'nin aldığı kararlara uymakla beraber Rusya'ya uygulanan tutumdan hoşnut olmadığını da
belirtti. Askeri yapısından bahsedelim. Ordu, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri olarak ikiye ayrılıyor. Denize erişim olmaması sebebiyle donanma mevcut değil. 2023 yılı için gayri safi yurt içi hasılasının %2.4'ünü savunma alanına harcıyor. Bu oran NATO için belirlenen taban harcama limitini karşılıyor. 2022'de bu oran %1.8'di. Sadece bir yıl içinde binde 6'lık bir artış söz konusu. NATO bünyesindeki ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının en az %2'sinin savunma için ayrılması hedefleniyor. Bu konu eski ABD Başkanı Trump döneminde de çok daha yüksek bir sesle dile getirilmişti. Ülkenin savunma bütçesi 4.5 milyar dolar. Genelkurmay Başkanı Börondi Gabor. Kendisi 2003'te Afganistan'a ayak basan ilk Macar askeri. Yaklaşık 37 bin personel var. 20 bine yakın rezerv asker mevcut. Ordunun kullandığı ekipmanlara geçelim. 176 adet tank, 720 adet zırhlı personel taşıyıcı, 298 adet top ve 3 adet kundağa motorlu topçu unsuru var. Tankların 12 tanesi Leopard 2A4 modeli, 164 tanesi ise T-72 modeli olarak kullanılıyor. 40 tane Ejder Yalçın, 555 adet BTR-80, 50 tane BRDM-2, 20 adet MATV, 42 adet International Max Pro ve 13 adet Cougar modeli tercih ediliyor. 3 adet PZH-2000 topçu unsuru da mevcut. Hava kuvvetlerine geçelim. 2021 itibariyle 12 adet çok rollü savaş uçağı mevcut. Bunlar Saab Yas-39 Gripen modeli, İsveç menşeili. 14 parça Mi-8 ve Mi-17 model helikopter kullanılıyor. Ağırlıklı olarak nakliye için tercih ediliyor. Üzerlerine ağır silahlar ve çeşitli füzelerle askeri ekipmanlar konuşlandırılabiliyor. 8 adet Mi-24 tipi helikopter ise bombardıman amacıyla operasyonlara gönderiliyor. Mi serisi helikopterler Sovyetler Birliği üretimi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 2 adet Airbus H215 veya AS332 Super Puma ismiyle bilinen orta ölçekli taşıma helikopteri de Macaristan devletine hizmet ediyor. 3 parça AN-26 nakliye uçağı da Macar askerlerini operasyon noktalarına transfer etmek için kullanılıyor. Ağırlıklı olarak Sovyet dönemine ait ekipmanlar kullanılıyor. Küçük miktarda modern AB ve ABD menşeli ürünler de kullanılıyor. Son yıllarda ise Almanya, Macaristan ordusu için büyük miktarda silah ve mühimmat üretimi yapıyor. Ülkede zorunlu askerlik uygulaması yok. 2005 yılında kaldırıldı. 18-25 yaş arasındaki gençler için tercihe bağlı olarak yürütülüyor. Hizmet altına alınan askerler için 6 ay bulunma koşulu geçerli. Kadınlar da askerlik yapabiliyor. 2019 yılında Macaristan'ın tam zamanlı askeri personellerinin yaklaşık %20'sini kadınlar oluşturuyordu. Ülke dışında yaklaşık olarak 730 Macar askeri görev yapıyor. Uluslararası askeri misyonlarda yer alıyorlar. 150 asker Bosna Hersek'te, 150 asker Irak'ta ve 430 asker Kosova Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Yasa dışı göç konusunda tedirgin bir tutum var. 2015'te OHAL ilan edilmişti. Ülke Visegrad grubu üyesi. Macaristan'la beraber Çekya, Polonya ve Slovakya yer alıyor. Bu oluşum savunma, siyasal ve kültürel işbirliğini ön plana çıkarıyor. Macaristan ordusuna yönelik Zrinyi 2026 modernizasyon programından bahsetmek istiyorum. 2016'da Orban, Macaristan'ın savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılasının %2'sine çıkaracak bir planı açıkladı. Program, ordunun mevcut teçhizatını güncellemek ve modernize etmek üzerine kuruldu. Bu, yeni nesil silah ve teçhizatın temin edilmesini içeriyor. Hocam, Zrinyi 2026 modernizasyon programını anlatır mısınız? Birinci sebebi biz Macaristan'ın aslında 90'lardan itibaren Batı'ya entegre olmak istediğini biliyoruz. Yani Atlantik kurumlarına. Bunun birinci yolu NATO'ya üye olmaktı. 99'da bunu gerçekleştirdiler. Ancak daha sonrasında hem Balkanlarda yaşanan süreç, hem Orta Doğu, hem de bugün Rusya-Ukrayna meselesinin aslında o günden görülebiliyor olması Macaristan'ı 2017'de Zrinyi 2026 programına başlamasına neden oldu ki bu program neydi? Macaristan Savunma Bakanlığı orta vadeli, yüksek düzeyli bir askeri modernizasyon ve yeniden silahlanma programını duyurdu. Sadece meşru müdafaa ve caydırıcılık açısından değil, aynı zamanda ülkenin zor zamanlarda bölgesel, Avrupa ve transatlantik güvenlik çabalarını etkili bir katkı sağlamaya devam etmesi açısından da hayati önem taşıyor. Macaristan Silahlı Kuvvetleri'nin gelişiminin en önemli önceliği yalnızca yeni teknolojilerin ithal edilmesi değil, ulusal üretim kapasitesine de sahip olması isteniyor. Hükümet ordunun ekipmanlarını iyileştirmek istiyor. Yeni saldırı tüfekleri, helikopterler, eğitim ve nakliye uçakları, tanklar, radarlar, zırhlı araçlar ve karadan havaya füzelerin temin edilmesi ve üretilmesi amaçlanıyor. Bu, Macaristan'ın silah sistemlerini kendi başına üretmesine olanak sağlayacak. 2016'dan 2026'ya Ocak 2017'de program resmi olarak hayata geçmişti. Bu 10 yıllık kapsamlı projede
Macar savunma kuvvetlerinin NATO'nun önemli bir bileşeni olması ve bölgesel olarak da bölgenin en güçlü aktörlerinden bir tanesi olması hedefleniyordu ki Macaristan hem Avrupa'nın savunmasını hem de NATO'nun bileşeninde önemli bir noktaya gelmek istedi ve 10 yıllık süre boyunca Macar hükümeti %2 harcamaya ulaşmak hedefiyle 3,5 milyar forint ayırdı. 10 yıllık süreç boyunca her yıl harcanmak üzere. Bu da diğer devletlere nazaran işte Türkiye veya bir İngiltere, Fransa ölçeğinde küçük. Ama Macaristan'ın bulunduğu bölgede oldukça büyük bir miktar. Yaklaşık 10 milyon euroya tekabül ediyor. Ve Macaristan ilk olarak askeri teknoloji, ki Macaristan'da bir silah endüstrisi vardı ama bunun modernize edilmesi gerekiyordu. Eski teknolojiyi daha modern bir hale getirecek olan satın almalar gerçekleştirildi. Macaristan'ın birçok şehrinde bu tür üretim kapasitesine geçiş süreci hızla devam ediyor. Guyula'da askeri helikopterlerin parçaları üretiliyor. Bu arada Kapoşvar'da zırhlı araçlar ve askeri insansız hava araçları inşa ediliyor. Kiskun-Feleghaza'da küçük ateşli silahlar, Varpalota'da mühimmat ve havanlar, Nirtelek'te ise radarlar üretiliyor. Ayrıca Budapeşte de üst düzey askeri sistemler için bir IT üssü bulunurken, Zalaegerszeg'de piyade savaş araçları üretiliyor. Program esas olarak Avrupa ve yeni doğan Macar savunma endüstrisi tarafından üretilen kişisel teçhizattan muharebe teçhizatına kadar NATO uyumlu teçhizatın edinilmesini amaçlıyor. Bunun temel sebebi Macaristan'ın geçmişten bugüne ordu sisteminin batıya değil doğuya entegre olmasıydı. Bu süreç ilerliyordu. Ancak özellikle Ukrayna'da, özellikle Kırım'ın ilhakıyla birlikte, ki Macaristan ve Ukrayna'nın da komşu olduğunu burada belirtelim. Ukrayna'dan yönelebilecek bir tehdit, bir de geçmişteki Sovyetler tecrübesi Macaristan'ı bu modernizasyonu ve silahlanmayı daha hızlandırma yoluna itti ve Macaristan orta vadeli kapsamlı bir askeri modernizasyon programına başladı. Buradaki hedef ilk 5 yılda satın almalarla Macaristan ordusunu yeniden modernize etmekti ve 2000'li yılların başında aslında bu sürece girilmişti ve mevcut Macar savunma kuvvetleri hükümete bir rapor sundu ve dedi ki 2000'li yılların başında, eğer biz 2010 yılına kadar bir modernizasyon sürecine girmezsek Avrupa içerisinde en eski, en köhnemiş silahlara sahip olarak, dünya teknolojisini takip etmeyen silahlara sahip olan bir ülke olarak kalacağız. Bu da Macaristan'ı bir tehdit altına sokacak. Proje kapsamında kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerine temin edilecek ekipmanlara ayrı ayrı bakalım. Kara kuvvetleriyle başlayalım. P-07 ve P-09 tipi tabancalar, Bren 2 tipi saldırı tüfekleri ve Scorpion Evo 3 tipi hafif makineli tüfekler 2018 yılında Çek, Česká zbrojovka export firması ile yapılan anlaşma sonrasında Macaristan'da üretilmeye başladı. Gidran veya Hidran zırhlı aracının da yeni versiyonunun üretimi yapılıyor. Bu model Türk üretimi olan Ejder Yalçın komuta kontrol aracından esinlenilerek üretiliyor. 50 adet üretim Türkiye'de yapıldı. 10 tanesi Macar ordusuna Aralık 2020'de teslim edildi. Devam edelim. ELM 2084 modelinde çok amaçlı radar siparişi de verildi. 2018 yılında H-145M ve 16 adet H-225M talep edildi. Lynx KF-41 araçları ülkenin askeri teknolojisindeki en önemli gelişmelerden biri. Ordunun kaybettiği kabiliyeti yeniden kazanması isteniyor. Macaristan Savunma Kuvvetleri Rheinmetall AG tarafından üretilen Lynx savaş araçlarından 2023 yılına kadar 46 adet satın alım yaptı ve 2029 yılına kadar Macaristan'da 172 adet daha üretilmesi hedefleniyor. Üretimin Zalaegerszeg'de yapılacağı paylaşıldı. Tesisin daha sonra yeni tip askeri araç ve sivil teçhizat üretmesi bekleniyor. Macaristan yeni doğan yerli savunma sanayisiyle sadece yurt içi ihtiyaçları karşılayıp istihdam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda ihracata yönelik üretim yaparak ülkeye gelir sağlayacak. Planlanan 6 askeri tesisten ikisi halihazırda faaliyette. 4'ü ise inşaat veya tasarım aşamasında. Macaristan'ın Almanya'dan toplam 44 adet satın aldığı ilk Leopard 2 A7HU muharebe tankları 2023 sonuna kadar teslim edilecek. Eğitim amaçlı kiralanan Leopard'ların gelecekte de kullanılması bekleniyor. PZH-2000 kundağı motorlu toplar da 2022'de olduğu gibi 2023'te verilecek. Macar ordusu ayrıca
Carl Gustav M4 omuzdan atılan tank savar da satın aldı. Proje, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, komuta ve kontrol, lojistik ve desteğin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Macar savunma kuvvetlerinin tüm yönlerini kapsarken aynı zamanda ülkenin gönüllü yedek yeteneğinin artırılması hakkında da görüş belirtiyor. Hava kuvvetlerine temin edilecek askeri ekipmanlarla devam edelim. Gripen savaş uçaklarının konuşlandırılabilirliğini arttırmaya yönelik adımlar ve kara birliklerine doğrudan hava desteği yer alıyor. Bu uçaklar Saab tarafından üretiliyor. Tabii Saab denince aklımıza ilk gelen ürün uçak olmasa bile geçmişteki videolarımızda bahsettiğimiz gibi büyük şirketlerin bazıları silah endüstrisi alanında da üretim yapıyor. Pilot eğitimi için kullanılan pervaneli eğitim uçaklarının satın alınması ve gelecekte 12 L-39NG eğitim ve hafif savaş uçağının satın alınması da önem arz ediyor. Öncelik hava taşımacılığı kabiliyetinin geliştirilmesi olacak. A319 ve Falcon'ların yanı sıra Brezilyalı uçak üreticisi Embraer'in geliştirdiği havada yakıt ikmali yapabilen çift motorlu askeri nakliye uçağı KC-390'ın da alımlarına başlandı. 2020 yılında Norveç gelişmiş karadan havaya füze sistemi, orta menzilli uçak savar füze sistemi de Norveçli ve Amerikalı firmalardan satın alındı. Rheinmetall Kanada ile ELM 2084 çok görevli radar alımına ilişkin bir sözleşme daha imzalandı. Radar, demir kubbe sisteminde de kullanılan hem uçakları hem de balistik hedefleri tespit edip takip edebilmenin yanı sıra füze önleme veya topçu hava savunması için ateş kontrol rehberliği sağlayabilen üst düzey İsrail teknolojisine dayanıyor. Araçları alındı. İşte Norveç'ten orta menzilli hava savunma sistemleri satın alındı ki şu ara İsrail, Filistin çok gündemde. Macaristan deyim yerindeyse benzerlik kurulabilirse kendi demir kubbe sistemini oluşturmaya çalıştı. Birinci tehdit olarak aslında Rusya'dan gelebilecek, yine Macaristan'ın komşularıyla olan tarihsel sorunları sebebiyle olabilecek senaryolarda kendi hava savunma sistemini modernleştirdiğini gördük. Bu Zrini 2026 programı kapsamında. Airbus H-145 helikopter, Embraer C-390 Millennium nakliye uçağı da sipariş edildi. Sürecin 2016-2026 arasında sürmesi beklenirken takvim 2030-2032 yıllarına kaydırıldı. Çünkü sonraki gelen hükümetler de önceliği orduya değil, güvenliğe bir şekilde Avrupa içerisinde güvenli oldukları algısıyla hareket ettikleri için Macaristan'da en düşük ilerleme deyim yerindeyse silahlı kuvvetler tarafında ilerliyordu. Ve siyasi iradenin de Orban'a kadar bu noktada isteksiz olduğunu görüyoruz ki 2008'deki küresel kriz çoğu ülkenin önüne şunu sundu. Önce toplumdaki maaşların ödenmesi, toplumsal refah, işsizliğin giderilmesi mi yoksa silahlanma mı? Birçok Doğu Avrupa ve Balkan ülkesi aslında birinci seçeneğe yöneldiler ve ordunun genişletilmesi geri planda kaldı. Ki Yunanistan'la biz bu tartışmanın çok daha olduğunu gördük. Çünkü Yunanistan tarihi olarak bir Türkiye tehdidi algıladığını söylüyor ve özellikle ekonomik krizde Yunanistan'ın deyim yerindeyse batma noktasından çıkışında bu silahlanmanın Yunanistan'ı batırıp batırmadığı dahi tartışılmıştı. Macaristan'ın ulusal güvenlik stratejisinden bahsedelim. Bu doktrin Macaristan parlamentosu tarafından 1399'a 2021 numaralı kararla devletin resmi kayıtlarına işlendi. 2020 ve 2012 yıllarında da benzer bir memorandum devletin karar alma organı tarafından deklare edilmişti. Ancak bu son karar öncekiler üzerinde de düzenleme yapacağı için esas olan dokümandır. 2030 yılında bölgesinin kilit askeri unsuru olmak istiyor. Aynı zamanda askeri üretim konusunda da lider ülke olması öngörülüyor. Düşman algısı olarak Avrupa'da yükselen radikal sağ ve bağlantılı terörizm dalgası karşımıza çıkıyor. Batı Balkanlardan ülkeye gelen sığınmacı dalgasından da bir rahatsızlık söz konusu. Ülkenin silahlı kuvvetleri, ekipmanları ve askeri doktrini Soğuk Savaş döneminde şekillendirildi. Silah sistemlerinin eskidiği ve kısıtlı alanlarda değerlendirilebileceği belirtiliyor. Macaristan Savunma Kuvvetleri çağın gereksinimlerini karşılayan, yaklaşımı organizasyon kültürü ve savunma teknolojisi bakımından yenilenen, iyi organize olmuş, ulusal geleneklere saygı duyan ve koruyan, bağımsız ve etkin bir şekilde konuşlandırılabilen, sürdürülebilir bir askeri güç haline gelmelidir. Bu doktrinin amaçları arasında nesiller arası ve güncel sorunlara göre uyarlanmış ve geliştirilmiş asker alım sistemini oluşturmak, askeri alımların iş gücü piyasasında problem teşkil etmemesi için tedbirler alınması, ordudaki istihdam modellemelerinde, terfi süreçlerinde maaş ve yardım planlarını güncellemek yer alıyor.
KBRN yani kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırı tehditlerine karşı önleyici tedbirlerin alınması da planlanıyor. Hava kuvvetlerinin görevlerinin başarıyla yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 3 farklı hava üssünün yanı sıra hava savunma ve hava sahası kontrol imkanlarının da geliştirilmesi için proje süreçleri üretiliyor. Bilgi teknolojisi, siber savunma, simülasyon, sanal ve artırılmış gerçeklik, İHA'lar, enerji depolama konuları hakkında yeni geliştirmelerin yapılması bekleniyor. Savunma bütçesinin %20'sinin modernizasyon projelerine ayrılması hedefleniyor. Ayrıca 4 yılda bir doktrin üzerinde çalışma yapılması da taahhüt ediliyor. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Macaristan'ı değerlendirdik. Bir sonraki bölümde hangi orduyu görmek istediğinizi ve fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yalta Konferansı'nda müttefik devletler arasında savaş sonrası Avrupa'nın paylaşımı hakkında anlaşmalar yapıldı. Macaristan'ın Sovyet uydu devleti olması kararlaştırıldı.